Arkadaşlar, mekanik aletleri düşünün. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, arabalar, dönen çarklar. Bunlar nasıl hareket ediyor? Nasıl güçler altında hareket ediyorlar? Bugün biraz bu konuya değineceğiz. Gördüğünüz gibi önümde böyle çarklar var, dişliler var. Acaba bunlarla nasıl bir sistem kuracağım? Çok keyifli, çok eğlenceli bir deneyle karşınızdayım. Malzemeler. Dişli çark seti. Arkadaşlar, dişli çarkların geçmişi çok eskilere dayanıyor. Tam çıkış noktası bilinmiyor ama milattan önce 3000'li yıllara kadar dayanan bir tarih var. Mezopotamya ve Mısır'da antik Sümerler ve Mısırlılar basit ahşap ve taş çarklarla su kaldırma sistemlerinde çeşitli dişli çarklar kullanmışlar. Yine milattan önce 4. yüzyılda Arşimet arkadaşlar dişli çarklarla ilgili çok güzel çalışmalar yapmış. Antikitera dişlisi diye bir icadı var. Bu arada Antikitera dişlisi bilinen en eski analog bilgisayar olarak. Yani sonuçta o da bir bilgisayar, bir bilgi ürettiği için öyle. Yani bugünümüz laptop bilgisayarlarıyla karşılaştırmayın ama o dönem hesaplıyor da neyi hesaplıyor diyebilirsiniz. Ay ve güneş tutulmalarını hesaplıyor mesela. Olimpiyatların tarihini hesaplıyor. 1901 yılında Yunanistan'ın Antikitera adası açıklarındaki bir batıkta keşfedilmiş. Modern röntgen ve bilgisayar tomografisiyle inceleniyor ve çok incelikli bir alet olduğu ortaya çıkıyor. Çok gelişmiş bir alet. O dönemin mühendislik şartlarına göre çok ileride. Yüzyıllar boyunca bir benzerini daha rastlanmamış arkadaşlar. Ancak 1000 yıl sonra saat çarkları, yani bu mühendisliğe yaklaşan bu teknoloji bulunabilmiş. Arada bir şey yok. Mesela Leonardo da Vinci'nin çalışmaları var. Sonsuz vida, konik dişli, işte planet dişlisi falan ama 15. yüzyılda falan yani. Aradan çok uzun zaman sonra. Tabii dişliler asıl gelişimini 18. yüzyıldan sonra, yani sanayi devrimi. James Watt buharlı makinelerin icadıyla beraber dişlilerin kullanımı artmış ve artık endüstrinin içerisine yerleşmiş. Daha doğrusu bir endüstri oluşmuş onlar sayesinde. Peki bu dişliler nasıl çalışıyor? Sabahtan beri anlatıyorsun güzel kardeşim. Hadi o zaman şurada bize bir şey yap da görelim. Elimde bakın. Şöyle bir basit bir mekanizma var. Dişliler var. Şöyle çarklar var. Ne yapacağım biliyor musunuz? Size aslında bir arabanın birinci vitesinin ya da yüksek torkun ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Bunu yaparken de bir formülün nasıl çalıştığını size göstereceğim. Bu formülde enerji formülü arkadaşlar. Enerji eşittir kuvvet çarpı yol. Bunu unutmayın. Şimdi şöyle ilk aşama olarak size yüksek tork nasıl elde edilir onu göstereceğim. Yüksek tork elde etmek için ilk aşamada küçük, orta ve büyük. Bakın arkadaşlar. Burayı çok hızlı bir şekilde döndürüyorum. Bunu çevirirken çok fazla kuvvet harcamıyorum. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde döndürebiliyorum ve burada da çok ağır dönen bir çark var. Bu arkadaşlar aslında aracın birinci vitesi gibi düşünebilirsiniz. Araçların birinci viteslerinde çok yüksek hızlara ulaşılmaz. Fakat aracı kaldırmak, o 2 tonluk, 3 tonluk, artık araç neyse 1 ton da olabilir. O ilk hareket, derler ya ilk hareket, ilk kalkışta en çok benzin tüketilir diye. Çünkü aslında o yüksek torka ihtiyacımız var. Bu yüzden de aslında en yüksek kuvvete ihtiyacımız var. Şimdi bakın ben burada kuvveti uyguluyorum. Hızlı hızlı döndürüyorum. Burada bu çarkımız buna göre çok daha az bir yol alıyor. Ben buraya uyguladığım kuvvet sayesinde bakın bunu çılgınca bir yol alıyor bu, değil mi? Enerjinin korunumu diye de bir şey var. Enerji korunan bir şey. Dolayısıyla bunun aldığı yol burada bakın çok daha az. Burada bu deliler gibi dönerken burada çok daha az bir tur dönüyor etrafında. Demek ki burada o zaman kuvvet yüksek. Formülün dengesi oluşması açısından, formülde denge oluşması açısından yol azalınca kuvvet artar. Yani ben bilinçli olarak şu çarkın, artık bunu lastik, tekere giden
çark olarak düşünün. Ben ne yapıyorum? Bilinçli olarak yolumu kaybediyorum. Bu sayede ne yapıyorum? Kuvveti arttırabiliyorum. Traktörler mesela çok çarpıcı bir örnek buna arkadaşlar. Lastik yapısı da benziyor gördüğünüz gibi. Traktörlerde biz çok yüksek hızlar aramayız. Fakat torkları çok yüksektir. Kuvvetlidir traktörler. Bir çamura saplandığı zaman yüksek tork sayesinde ağır da olsa kendini oradan kurtarır. Daha engebeli arazide araç ne yapıyor? Torka yükleniyor ve işte o çamurdan vesaireden daha böyle yere basan, daha kuvveti artmış bir dönüş sağlıyor. Daha hızlı değil ama kuvvetli. Bu tork bize düşük hızlarda çok büyük avantaj sağlarken bir de bizim büyük hızlarımız var. Yani 5. vitese gideceğiz. 5. vitese nasıl geçeceğiz arkadaşlar? Bu sistemin tam tersini kuracağız. Yani yoldan kazanacağız ama kuvvetten kaybedeceğiz. O zaman sistemi tersine çevirelim. Fakat bu sefer ne değişti biliyor musunuz? Fark ettiyseniz bak. O kadar da bu elim bu kadar rahat hareket etmiyor çünkü uygulamam gereken kuvvet yükseldi. Yani daha fazla benzin yakıyorum. Motor gibi düşünün beni. Bunun da crank mili. Daha fazla benzin yakıyorum. Bunu bu kadar hızlı döndürebilmek için. Çarklar temelde ne işe yarıyor? Ondan biraz bahsedeyim. Hareket iletimi. Bu hareketi oraya iletmeye yarıyor. Bakın hareketi ilettik. Hız ve tork meselesinden bahsettik zaten. Bakın hareketin yönünü değiştirmede. Ben bunu buraya doğru çevirirken bakın şu çark. Görüyor musunuz? Bu tarafa doğru. Saat yönünün tersine. Hareketin yönünü de değiştirebiliyorum. Belirli hızlarda çalışan aletlerde de hassasiyet ve senkronizasyonun sağlanmasında çarklar çok önemli. Mesela saatler. Orada çok ufak tefek böyle çok minicik çarklar var. Endüstriyel makinalarda zaten çok yaygın. Dediğim gibi zaten sanayi devriminin aslında sebebi belki de yani. Kurucularından biri bu çarklar. Pres makinalarında işte hızarlarda birçok yerde kullanılıyor. Otomobilleri zaten az çok anlattık. Demir yollarında trenlerin, lokomotiflerin hareket etmesinde yine bu dişlilerin tahrik mekanizması sayesinde o. Tren taklidim çok kötü bu arada. Bunu koymayın. Ağlayan tren. O dişliler ya. Hüzünlü tren. Hüzünlü tren. Kara tren gecikir belki. Elektrikli tramvaylarda da kullanılıyormuş arkadaşlar. 1871 İstanbul'un ilk tramvayı arkadaşlar atlarla çekiliyormuş. Neyse ki 1914 yılında elektrik sistemine geçilmiş de atlar kurtulmuş. Dişli meselesini anladıysak size dişli bir soru sorayım. Soru. Bir dişli sisteminde küçük dişliden büyük dişliye doğru gidildiğinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A. Büyük dişlinin dönme hızı artar ancak tork azalır. B. Büyük dişlinin dönme hızı azalır ancak tork artar. Dişlilerin hayatınızda bu kadar önemli olduğunu biliyor muydunuz? Eminim bilmiyordunuz. Şimdi öğrenmiş oldunuz. Ortamlarda satılacak bilgi. Arabaların torkları, diferansiyel sistemleri. Belki bir gün diferansiyeli de burada size gösteririz. O da keyifli bir şey arkadaşlar. Tam böyle vites geçişlerini anlatırız. Çok keyifli bir deneyle karşınıza geliriz. Siz yeter ki bilimle kalın. Hoşça kalın.